Kendisi küçük, icraatları Büyük İskender. Daha çok Büyük İskender olarak da bilinen Makedonyalı 3. Aleksandros, M.Ö. 336, M.Ö. 323 yılları arasında hüküm sürmüş Makedon bir kraldır. Makedonya kralı 2. Pilip'in yani babasının vefatından sonra kral olmuş ve o zamanın dünya üzerindeki bilinen neredeyse bütün topraklarını fethetmiştir. Hem askeri dehası hem de fethettiği bölgelerin birbirinden farklı insanları idare etmedeki üstün becerilerinden ötürü Büyük İskender olarak da bilinir. Yunan kültürünü, dilini ve düşüncesini Yunanistan'dan Küçük Asya'ya, Mısır'dan Mezopotamya'ya, oradan ise Hindistan'a yaymasıyla ve böylece 4 generalinin üstünlük savaşları arasında Helenistik dönemi başlatmasıyla daha fazla nam salmıştır ve Yunan kültürünü Yakın Doğu kültürüyle bütünleştirme politikalarını sürdürmüştür. Büyük İskender'in gençliği. İskender gençken annesi Olimpiya'nın akrabası olan Epirli Leonidas ona savaşmayı, ata binmeyi ve aynı zamanda cevri yürüyüş gibi güçlüklerle göğüs germeyi öğretti. Babası 2. Pilip iyi bir kral yetiştirmek istiyordu ve bu yüzden İskender'e okumayı, yazmayı ve lir oynamayı öğretmesi için Akarniyalı Likomos'u görevlendirdi. Babasının bu davranışı İskender'e ömür boyu okuma ve müzik sevgisini aşılayacaktı. 13 ya da 14 yaşındayken İskender, Pilip'in özel öğretmenlik yapması için görevlendirdiği Yunan filozof Aristokles'te tanıştırdı. Aristokles'in etkisi İskender'in kontrol altına aldığı insanlarla olan ilişkilerine doğrudan etki ediyordu. Çünkü İskender Yunan kültürünü hiçbir zaman farklı bölgelerin sakinini kabul ettirmeye zorlamadı. Leonidas'ın İskender üzerindeki etkisi İskender'in yaşam boyu dayanıklılığı ve fiziksel dayanıklılığının yanı sıra atlarla olan becerisinde de görülebilir. İskender'in henüz 11 ya da 12 yaşındayken ehlileştirilemez bir at olan Bukepolos'u evcilleştirdiği söylenir. Babasının onun üstünde bir etkisi olduğu bariz olsa da İskender kendi başarısının ilahi güçler tarafından buyurulmuş olduğunu inanmayı seçti. Kendisini Zeus'un oğlu olarak adlandırdı. Böylece soyunu en çok sevdiği antik çağın iki kahramanı olan Akileos ve Herakles'e dayandırdı ve kendisinin onların davranışlarını rol model olan tanrısal bir varlık statüsüne sahip olduğunu iddia etti. Tanrısallığına olan bu inanç İskender'e Zeus'un onu mucizevi bir şekilde hamile bıraktığını ve onun bakire bir doğumdan olduğunu söyleyen annesi Olimpiya tarafından aşılandı. İskender'in doğumu o gece Makedonya'nın üzerine parıldayan bir parlak yıldız ve Efes'teki Artemis Tapınağı'nın yıkılması gibi büyük işaretler ve harikalarla ilişkiliydi. Doğumu tarihçiler arasında güzel bir şekilde belgelenmesine rağmen erken yaşlarına dair hikayeler dışında gençliği, öğretmenleri ve çocukluğu hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Büyük İskender'in ilk seferleri. İskender'in askeri mahareti ilk olarak M.Ö. 338'de Karonia Savaşı'nda görülmüştür. Sadece 18 yaşında olmasına rağmen Yunan müttefik şehir devletlerini mağlup eden Makedonya'nın kazanacağı aşikar olan savaşın kaderini değiştirmeye yardım etti. M.Ö. 336'da 2. Pilip'e suikast düzenlendiğinde İskender tahta geçti ve Karonia'nın ardından Makedon yönetimi altında birleşen Yunan şehir devletleriyle babasının büyük sefer planını gerçekleştirmeye girişti. 32.000 piyade ve 5.100 süvariden oluşan Makedon ordusuyla M.Ö. 334 yılında Küçük Asya'ya geçen İskender, Mayıs ayında Granikos Nehri Muharebesi'nde satrap liderliğindeki Pers ordusunu yenerek Ahemeniş İmparatorluğunu fethetmeye başladı. Daha sonra aynı yıl Sardis ve Efes şehirlerini Pers yönetiminden kurtardı ve daha sonra Küçük Asya'da bulunan diğer şehirler için yola devam etti. Efes'te doğduğu gece kundaklanarak yakılan Artemis Tapınağı'nı yeniden inşa ettirmeyi teklif etti. Ancak şehir bu hoş teklifi reddetti. M.Ö. 334 yılında İskender ve birlikleri İsos Savaşı'nda Pers kralı 3. Darius'un kendisininkinden daha büyük olan ordusunu yenilgiye uğrattı. İskender M.Ö. 332'de Fenike şehirleri Balebek ve Sidon aldıktan sonra yağmalamaya devam etti ve ardından ada kenti olan Sur Antik kentini kuşattı. Sur Antik kentini fethetmeye o kadar kararlıydı ki mancılıklarını monte etmek için Anakaradan adaya bir geçit inşa ettirdi. Azimli direnişlerinden dolayı şehir sakinleri katledildi ve hayatta kalanlar köle olarak satıldı. Sur vatandaşları ile ilgili politikasını eski modern tarihçiler tarafından acımasızlığın en önemli örneği olarak gösterilmektedir. İskender daha sonra M.Ö. 331'de Mısır'ı fethetti ve buradaki İskenderiye şehrini kurdu. İskenderiye kentinin planını tasarladıktan sonra İran üzerine daha fazla sefer yürütmek için Mısır'dan Suriye'ye ve Kuzey Mezopotamya'ya doğru yola çıktı. Büyük İskender'in Pers seferi. M.Ö. 331'de İskender Arbela Savaşı'nda 3. Darius ile tekrar karşı karşıya geldi ve burada bir kez daha çok büyük bir sayıda olan birliklerle karşılaştığında sağdan kaçan 3. Darius'u kesin olarak mağlup etti. İskender daha sonra direnmeden koşulsuz teslim olan Babil ve Susa'yı fethetmeye devam etti. M.Ö. 330'un kışında İskender Persepolis'e doğru hareket etti. Pers Geçidi Muharebesi'nde büyük bir direniş ile karşılaştı. İskender bu direnişi mağlup etti ve daha sonradan yaktığı Persepolis'i
aldı. Antik tarihçi Diodorus Siculus'a ve diğer antik kaynaklara göre İskender, M.Ö. 480'de Yunanistan'daki Xerxes'in Pers işgalinde Akropolis'in ateşe verilmesinin intikamı olarak ana sarayı ve şehrin çoğunu tahrip eden yangını başlattı. M.Ö. 330 yazında 3. Darius kendi generali ve kuzeni Bessus tarafından İskender'in pişman olduğu söylenilerek düzenlenen bir eylemle öldürüldü. İskender kendisine Asya kralı olarak ilan etti ve fethine devam ederek günümüz Afganistan bölgesine yürüdü. Bu süre zarfında İskender kamusal imajını sadece bir kurtarıcı olarak değil, bir tanrı olarak ilerletmek için adını taşıyan birçok şehir kurdu ve ilk Pers İmparatorluğu'nun hükümdarları tarafından kullanılan Şahanşah yani kralların kralı unvanını benimsedi. Bu statüye uygun olarak İskender Pers geleneğini orduya tanıttı ve kendisine hitap edenlere önce diz çöktürüp sonra elini öpmeye zorladı. Makedon birlikleri İskender'in açıkça tanrılaştırılmasından ve Pers geleneklerini benimsemesinden giderek rahatsız oldular. Gizlice hazırlanmış suikast komploları açığa çıkarıldı ve komplocular eski dostlar olsalar bile idam edilmişlerdi. İskender'in aşırı içme alışkanlığı çokça biliniyordu. İskender fethedilen halklarla ve hükümdarlarıyla başa çıkmada büyük diplomasi ve beceri yeteneğine sahip olmasına rağmen kendisiyle çelişen kişisel görüşleri hoşgörülü değildi ve bu hoşgörüsüzlük içki içtiğinde daha da şiddetlenirdi. M.Ö. 327'de Pers İmparatorluğu kesin olarak kontrol altındayken Asilzade Roşnak ile evlendiğinde İskender dikkatini Hindistan'a çevirdi. Büyük Makedon generalinin istismarlarını duyan Hint kralı Ompis savaşmadan İskender'in otoritesini kabul ederken Assakanoi kabileleri şiddetli direnmişti. M.Ö. 327 ve M.Ö. 326 yılları arasındaki büyük savaşlarla İskender bu kabileleri de bastırdı.